Ben Erkut Özen. Bugün Marbella'dayız. İspanya'da Endülüs bölgesinde Malaga kentine bağlı küçük bir kasabaymış burası. Küçük bir şehirmiş, küçük bir kale şehirmiş. Neresi? Marbella. Marbella daha sonra Katolik Krallar döneminde Endülüs Emevilerinin bu bölgeden gidişi sırasında savaşılmadan alınan yerlerden bir tanesi olmuş. Neden öyle olmuş bilmiyorum. Ama işte bu öylesine yaramış ki Marbella'ya ve Marbella o günkü haliyle korunmaya devam etmiş. Tabii ki üzerine eklenmiş ama şehir aslında antik bir şehir. Üç tarafı antik surlarla çevrili ve birçok yapıda yine antik taşların kullanıldığı detaylar var. Çok enteresan bir kent ve yine de İspanyol Endülüs şehirlerinin en büyük özelliklerini taşıyor. Duvarlarda çiçekler, daracık sokaklar ve Roma kalıntılarından yapılan yeni binalar. Yeni binalar dediğim yine 500-600 senelik binalar. Yine bugün hafta sonu, cumartesi günü erken saatlerde bir kalabalık başlıyor. Özellikle aktiviteler, insanların buluşma günü, düğünler, törenler, kimi yerlerde daha üzüntülü cenazeler ama insanların bir araya geldiği günlerden bir tanesi. Hemen arkamda bir düğün veya nişan var. Bilmiyorum, herkes birbirini tebrik ediyor. Belki biraz sonra görme imkanımız olur. Marbella'yı gezmeye devam edelim bakalım, eski şehrini. Şehrin antik dönem surları çok etkileyici gerçekten. Birçoğu da yine kenarlarda şehri çevreleyen eski şehrin kendi sınırlarında duruyor. Ama onun dışında şehir çok daha fazla genişlemiş ve bugün Costa del Sol bölgesinin en önemli tatil yerlerinden bir tanesi haline gelmiş. Marbella'nın kilise meydanındayız. Neden bu ismi taşıyor? Kocaman bir kilise var çünkü. Burada da anlatıldığı gibi Marbella'nın Grek tarihi, Arap tarihi, Yahudi tarihi ve Roma tarihi belirli ölçüde onların hepsinin burada tapınaklarının olduğu bahsedilmiş. Yani aslında kutsal topraklar olduğu söyleniyor. Tabii ki kutsaliyet İspanyol hükümdarlığında ki isimleri Katolik krallar olan bir hükümdarlıkta çok önemli bir anlam taşıyor. İşte bu dağların çevirdiği bu muhteşem şehir, bu muhteşem güzellikteki şehir. En azından burayı bugün bu güzellikte görüyoruz. Eskiden çok acılar yaşanmış tabii. Endülüs bölgesinin inanılmaz hikayeleri var. Onların hepsini bu tarafları gezerken görürsünüz. Ama biz ne yapmak istiyoruz? Buranın güzelliklerini Erkut Özen'le birlikte böyle gezerek çiçekler içinde anlatmak istiyorum. Sabahın erken saatleri, gerçekten sıcak bastırmadan buraları bir turlamak istedim. O yüzden geziyorum. Şimdi şehri gezelim. Ben çok fazla konuşmayayım. Tarihiyle ilgili anlatacak çok şey var. Ama onları dediğim gibi herhangi bir seyahatte siz gelirsiniz. Herhangi bir turda belki birlikte oluruz. Çok fazla anlatılacak hikaye var Marbella'da da. Şimdi surların yanından geçiyoruz. Ben hem şehri gezdireyim hem arkadan bir şeyler görürsem sizlere hatırlatmalar yapayım.
pek çok güzel noktası var, pek çok güzel yeri var, pek çok güzel mekanı var. Ama bana sorarsanız dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi İspanya. Her tarafıyla farklı güzel, her tarafıyla özellikle bozulmamış noktalarıyla müthiş görüntüler veriyor. İspanya'ya bayılıyorum. Marbella bütün İspanyol kentlerinde olduğu gibi küçük meydanlardan oluşuyor. Bakın burası da Santa Sepulcro meydanı. Meydan bu kadar. Sadece bu kadar. Casco Antiguo deniliyor eski şehrin, yani Old City'nin olduğu yere. İşte böyle de bir haritası var burada. Böyle bir harita yapmışlar daha kolay gezilmesi için. Burada yine Hazreti İsa ve Meryem'e adanan bir şapel, bir kilise. Giriş kapısında, hemen surların burada giriş kapısında görüyorsunuz. Yine bu merdivenlerle de giriliyor veya ana yoldan geçerken önünde durup şehre yine girebiliyorsunuz. Şimdi şehri biraz gezelim surların yanından. Burası eski tarihte dış mekanlarmış ve dış mekanlardan şehrin içine girilen kapılar varmış. Bakın bu evler ya da küçük binalar halen kullanılıyor. Birçoğu kurumsal anlamda kullanılsa da, belediye, valilik vesaire gibi devlet kurumları tarafından kullanılsa da birçoğu hala ev, dükkan, kafeterya, restoran olarak hizmet vermeye de devam ediyor. Nefis bir yer. Bakın özellikle yer döşemeleri ve binaların içlerindeki tavan döşemeleri İspanya'da, Endülüs yöresinde çok ünlü. Daha çok tarihi kısımdan kalanlar bugün restore edilerek eski haline korunması sağlanmış. Birçok yerde de orijinalleri de yine birçok binada duruyor. Surların yüksekliğini görüyorsunuz. Şimdi aslında Marbella iki tane yerden oluşuyor. Bir tanesi sahil kısmında, bizim Antalya, Bodrum, Belek, Side gibi, Kuşadası gibi, yani bildiğiniz herhangi bir tatil destinasyonu şeklinde olan bir yer. Bir tarafta da işte bu Eskişehir dedikleri, Old City dedikleri, antik dönemden itibaren yerleşimin olduğu, enteresan enerjilerin buluştuğu, birçok dinde kutsal sayılan önemli bir nokta. Burada dediğim gibi ya bir vaftiz töreni var, muhtemelen vaftiz var, ya da daha sonrasında bir düğün de olacak galiba. Çünkü aşağı tarafta bir fotoğraf çekimi gördüm, bir gelin vardı. Ama şu anda herhalde bu saatte önce vaftiz var. Şöyle sessizce biz de bir girelim. Kiliseden çıkıyoruz şu anda. Orada çok konuşmak mümkün değil. San Barnabe, Aziz Barnabe buranın koruyucusu. Kentin koruyucusu. Birçok Avrupa kentinde, tüm Avrupa kentinde olduğu gibi her kentin bir koruyucusu var. Marbella'nınki de işte gördüğünüz gibi San Barnabe. Ve böyle devam ediyoruz. İşte Endülüs'ün ünlü çiçekli duvarları
Nerede çok görüyoruz bunu? Cordoba'da çok daha fazla var. Granada'da belli yerlerde var. Yine küçük birçok şehirde bu şekilde süslemeler dolu sokaklar var. İspanyollar biliyorsunuz geç vakitte yemek yiyorlar. O yüzden sabahları geç kalkıyorlar. Dükkanlar geç açılıyor. Kahvaltı geç ediliyor. Hele ki hafta sonuysa daha da geç ediliyor. Hele Akdeniz'in kıyısındayız. Yaz günlerinde bir de siestaları var. Ama akşam vakti gayet güzel. Her yer hareketli şekilde yaşamaya devam ediyor. Burada da yine şehrin en güzel sokakları tepeye doğru tırmanırken yer alıyor. Tepede yine kalenin belirli noktaları bulunuyor. Oraya kadar çıkmayacağım. Ama bu güzellikleri de size göstermek istedim. Marbella'nın ara sokaklarını gezmeye devam edelim. Dükkanlar dediğim gibi şu anda kapalı ve küçük meydanların oluşturduğu şehrin küçük sokaklarını ve eğlenceli yüzünü görmeye devam edelim. Çünkü gerçekten çok güzel süslüyorlar İspanyollar kendi kentlerini. Ve işte her kentte bulunan en büyük kilisenin olduğu meydanda. Burada kilise meydanı olarak anılıyor. Ama nefis bir düzenleme yapmışlar. Bakalım şu yola da çıkalım, biraz yorulalım. Nereye gidiyormuş? Güzel detayları görüyor musunuz? Castillo Alcazaba. Castillo. Kale demek Alcazaba'da. Alcazaba'da kasaba. Kasabanın kalesi. Hadi bakalım. Kasaba kalesi. Marbella'nın bu yüzü gerçekten çok etkileyici. Diğer yüzü de çok bildiğimiz çok büyük bir tatil bölgesi. Büyük oteller var, marka oteller var, güzel beachler var, güzel plajlar var. Sabaha kadar eğlence var. Dün sabah 6.30'da gün doğumunu izlemeye indim ben. Saat 6.30'da barların önünde hala müzik devam ediyordu. İnsanlar sohbet ediyordu, içmeye, yemeye devam ediyorlardı. Geceden kalma bazı insanlar sokak köşelerinde artık sızma durumunda uyumuşlardı. Ve eğlencesi bol olan ve mekanların da fiyatlarının gayet uygun olduğu bir dolu yer var. İşte insanların yaşadığı bölge burası. Kalenin iç bölgesi. Gördüğünüz gibi insanlar çamaşırlarını böyle küçük alanlarda kurutsalar da nefis kokuyor yine, bakın buralar. Oh. Portakal çiçeği miydi bu? Bu ağaçlardan da hiç anlamıyorum yakında. Bunlarla ilgili biraz bilgi almam lazım. Çiftçiliğe mi başlasam acaba? Bakın böyle güzelleştirmişler bazı noktaları. Bunlar hep yaşanılan güzel evler. Bakalım şurada birisine konuk mu olacağız yoksa sağa dönüş var, evet. Buradan da böyle devam ediyoruz. Küçük, dar, güzel sokaklardan. Şehrin içerisinde, bu küçük şehrin içerisinde inanılmaz derecede dar sokaklar var. Hani bırakın arabayı vesaireyi, iki kişinin yan yana yürümesi bile imkanı yok. Şehrin okulu El Castillo Marbella. Plaza de San Bernabe. Aziz Barnabas'la aynı mı acaba? Bunu bir araştıralım. Bilenler varsa hemen videonun altına yazsınlar ama Google'dan bakıp değil. Böyle turist grupları da aynı bölgeleri hep beraber geziyorlar. Çok fazla Türk grubu da var ama bugün yok.
Her şey öncelikle Roma taşları, sütunları kullanılsa da buralarda olduğu gibi veya biraz önce gösterdiğim katedralin, kilisenin duvarlarında, kapı girişlerinde olduğu gibi o taşlar kullanılsa da veya yine işte surlar aynı şekilde duruyor. Burada çok büyük bir Arap etkisi var. Bunu mimari yapılardan da görebilirsiniz. Badana boyadan da görebilirsiniz. Pencerelerden, küçük cumbalardan da görebilirsiniz. Birçok bölgesinde, Endülüs'ün birçok bölgesinde Magribi dönemden kalan ve günümüzde de yeni binaları da neo-muhedar olarak adlandırılan bir mimari akım var. İspanyol motifleriyle Arap motiflerinin, bölgenin eski motiflerinin süslenmesiyle yeni bir akım oluşturulmuş, yeni bir tarz, yeni bir stil oluşturulmuş. İşte o stil çok yaygın şekilde yeni binalarda da kullanılıyor. Bakın, her şey Roma döneminin kısımlarından da kalarak tapınak üstüne tapınak, tapınak üstüne tapınak. Önce biliyorsunuz pagan tapınakları, işte önce kim aldıysa o şehri, örneğin Hristiyanlar alıyor. Daha sonra Araplar geliyor. Araplar, Hristiyanlar kiliseye çevirdiği yeri Araplar camiye çeviriyor. Daha sonra geri alımda, yani yeniden fetih hareketinde camiler yeniden kiliseye çevriliyor. Ve orası hep tapınak olarak kullanılıyor. Çarşısı çok güzel. Şimdi dükkanlar bu saatte kapalı ama kapalı olmasının güzel bir tarafı da var. Rahat rahat dolaşabiliyoruz. Öğleden sonra her yer açılacak. Marbella'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi çok temiz bir şehir. İnanılmaz temiz bir şehir. Sabah 6'da yıkamaya başladılar şehri. Anlatamam size güzelliği. Kokulu sularla yıkadılar, parfümlü sularla yıkadılar. Önce yaprakları süpürdüler, geceden kalma yerleri temizlediler. Daha sonra banklar dahil olmak üzere, oturulacak yerler dahil olmak üzere dezenfektanlı ve parfümlü sularla yıkadılar. İnanılmaz temiz bir kent, inanılmaz temiz bir kent. Ve insanlar da orayı temiz olarak kullanmaya devam ediyorlar. Sadece belediye temizlemek konusunda efor sarf etse de insanlar da onlara çok fazla yardım ediyor. Çünkü görüyorsunuz bunu zaten, hani temizlenen pisliğin birçoğu işte ağaçlardan düşen yapraklar vesaire. Kimse sokaklara işte pet şişeler, kuru yemişler vesaire gibi şeyler, sigara hizmetleri atmıyor. Atan olsa da bunlar daha çok turistik kitle ve işte Eskişehir'in merkezi de böyle. Bakalım şimdi Marbella'yı size göstereceğim. Eskişehir'in dışında kalan yerlerini. Yani burası aslında bir tatil bölgesi. Eski ile yeninin iç içe geçtiği bir bölge. Eskişehir Old City'si muhteşem bir yer. Sokak sokak gez gez bitmiyor. Küçücük olmasına rağmen. Çünkü çok keyif alıyorsunuz. Çok fazla durarak fotoğraf çektiriyorsunuz. Çok güzel detaylar var. Her detayı incelerseniz burada birkaç gün geçirmeniz lazım. Aynı zamanda lezzetleri de tadarsanız zaten, İşte yemekti, oydu, buydu. Bir de burada konaklarsanız yüksek tavanlı o güzel pansiyonlarda müthiş anılarla eve dönebilirsiniz. İşte burası Casco Antiguo denilen Old Town'a giriş yeri. Böyle de bir antik heykel var. Ve buradan Old Town'a girebiliyorsunuz. Birkaç tane yerden girebiliyorsunuz ama burası en keyifli noktalarından bir tanesi. Direkt olarak merkeze çıkıyor. Şimdi tarihi merkez dediğimiz yerden şehrin bir başka noktasına, tatil bölgesine gidiyoruz. O dönemde denizden uzakta şehrin merkezi. Neden? Tabii ki korunmak için, korsan saldırılarından, denizden gelecek olan tehlikelerden korunmak için ve bu bölgede alınan önlemlerle, surlarla vesaireyle şehri çevirerek denizden gelen saldırılardan korunmak için hep şehirleri denizden uzakta yapmışlar. Bugünkü anlamda hadi gidelim denizde bir sayfiye yeri yapalım tarzı kimse davranmamış. Davransa da sanıyorum herhalde işgal dönemlerinde denizden gelen saldırılarda o bölgeler elden gidiyordu. Çünkü kalenin içine çekiliyorlardı. Haydi şimdi aşağıya doğru gidelim. Çok güzel detaylar var. Deniz kıyısından yürüyerek Marbella'yı kısaca size anlatmaya devam edeyim. Marbella dünyadaki en fazla trafik ışığının olduğu şehir olabilir. O kadar fazla trafik ışığı var ki. Yalnız İspanya'nın her yerinde olduğu gibi burada araba kullanmak da dahil olmak üzere çok keyifli. Yol kenarlarındaki bütün kurallara uyuluyor. Herhangi bir yaya
yolların kralı zaten. Hani bu şey değil. Aa ne güzel, Avrupa'ya gittiğinde herkes yol veriyor, yolda duruyor şeklinde değil. İnanılmaz saygılılar. Kimsenin acelesi yok. İşte Akdenizli olmak böyle bir şey. Biz kendimizi Akdenizli olarak nitelendiriyoruz. Ama Akdenizli olmak aslında rahatlık. Hiçbir şekilde acele yapmamak, insanlara saygı göstermek, güzel beslenmek, geceleri eğlenmek. Nefis bir mevsimde, nefis bir iklimde yaşamak ve onun dışında birlikte bu toplulukları kurduktan sonra, çünkü bu toplulukların kurulması gerçekten çok acılı dönemleri kapsamış ve sonrasında da işte Akdenizli olmanın tadını çıkartan İspanyollar ve bence Portekizliler de öyle. Buraya yakışmışlar ya. Eskişehir'den nefis bir parkın içerisinden, gördüğünüz o havuzlu parkın içerisinden güzel bir yolla sahile doğru iniliyor. Her sokaktan iniliyor ama ben burayı tavsiye ediyorum. Çünkü bu parkın bir özelliği var. Bu park hem geniş alanlı sağlı sollu otellerin yapıldığı bir yer. Onun dışında da nefis heykellerle süslenmiş. Bakalım şimdi onlar hangi heykellermiş. Böyle boş boş hikayeler değil. Burası Salvador Dali'nin kentlerinden bir tanesine çok yakın. Hangisine? Tabii ki Malaga'ya. Salvador Dali'nin bu kentine yakın olunca da işte onun eserleri buralarda bu heykeller olarak sergilenmiş. Mesela Gala Gradiva adlı eseri. Salvador Dali'nin 1904-1989 yılları arasında yaşayan o ünlü sanatçının Mercurio isimli çalışması. Bunların reprodüksiyon olduğunu düşünüyorum ama yine incelemek lazım. Burada çünkü meydanda ben dün gece sabaha karşı geldiğimde insanlar üzerlerindeydi bunların. Bu şekilde burada bırakacaklarını düşünmüyorum. Elefante Cosmico isimli çalışması hemen arkamda. Lütfen şey esprisi yapmayalım. Zaten Salvador Dali'nin hani iyi olmayan çalışmalarıdır. Bunlar bir şeye yaramadığından buraya koymuşlardır diye. Bunu bütün Türk gruplarında yapıyorlar. Ve Don Quixote Sentado. Bakın Don Quixote Cervantes'in ünlü eseri. Onunla ilgili bir çalışması. Cervantes'le ilgili kısmı da özel hikayesinden küçük bir bölümü de Türklerle ilgili olan küçük bir bölümü de nerede anlatmıştık? Evet, Kılıç Ali Paşa videosunda anlatmıştık. Onu da hemen şuraya koyuyorum. Şuraya mı? Şuraya. Şuraya koyuyoruz. Tamam. Kılıç Ali Paşa videosunda izleyin. Bakın orada da çok güzel hikayeler var. Evet, burası da çok güzel bir sahil çalışması yapılmış. Nefis bir şehir düzenlemesi yapılmış. Birçok detayı var. Bu tarafına doğru gitmeyeceğim şu anda. Buradan size belli bölümünü göstermeye çalışacağım. Çocuk parkları, işte güneşlenilen yerler, şezlonglar, şemsiyeler vesaire ve bir dolu restoran, kafe buralarda sıralanıyor. Deniz burada dalgalı ama kum bir deniz var. Sabahleyin benim görüntülerim, sabah güneşin doğuşunu izlediğim yer tam da burasıydı. Ve buradan sonra işte o şehri temizleyen abilerin gezdiği noktada tam da buralarda. Şimdi o görüntülere de bakın. Şehri nasıl temizlediklerini de size göstermiş olayım. Aslanım Marbella Belediyesi. Çalışıyor vallahi. Bu harika bir şey ya. Kendimi acayip kirli hissettim bu şehirde. Her yer tertemiz. Sabahın 6'sında başladılar. Bütün plajda çöpler toplandı. Daha sonra plajın üzerinden böyle tırmıklı araçlar geçti. Sonra sokaklar yıkandı. Sokaklar parfümlü sularla çok acayip ya. Hay Allah. Aynı bizim gibi. Ama çalışıyorlar.
Bakın Marbella'da özellikle hayat şimdi başlıyor. Herkes denize, güneşlenmeye vesaireye geliyor. Yine buradaki birçok bina aslına bakarsanız kiralık dairelerden oluşuyor. Kendi evleri olanlar da var ama birçok binanın dairelerinde kiralık afişleri görebilirsiniz. Kendi daireleri de var yine insanların. Onun dışında bir dolu tesis, ünlü zincirler, otel zincirleri ve tabii ki kafeler, barlar, restoranlar bu bölümde yer alıyor. Keyifli bir şehir. Burada Afrikalı abiler çanta, saat, forma vesaire satıyorlar. Her yerde olduğu gibi. Bu örtüler ne işe yarıyor biliyorsunuz? Dört taraftan zabıta tarzı, polis tarzı belediye görevlileri geldiğinde dört taraftan hop bohça şeklinde bir saniye içerisinde topluyorlar ve uzaklaşabiliyorlar buradan. Yoksa ellerindekine el konabiliyor. Buradan feribotlar kalkıyor. Nereye kalkıyor? Bakın Puerto Deportivo Marbella. Burası Puerto Jose Banyo. Buradan feribotlarla devam edebiliyorsunuz. Feribot yani şu araçlar onları bekliyor. Feribotlara biniyorlar ve daha sonrasında Puerto Jose Banyo'ya gidebiliyorlar bu noktadan. Yol boyunca buraya gelirken, Marbella'ya gelirken biletlerinizi online'dan almanızla ilgili trafik ışıklarında, levhalarında uyarılar var. Burada çünkü büyük feribotlar değil, birkaç araç bindikten sonra dolabiliyor. Bu nedenden dolayı da rezervasyonlarınızı yapmakta fayda var. Oraya gittiğimde de eğer gidersem o detayları da anlatırım. Bakalım orası Jose Banyo nasıl bir yermiş, onunla ilgili de neden gidiliyormuş gibi konuları aktarırız inşallah. Kim bilir. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Bakın şimdi gece hayatının devam ettiği noktalar burada, barlar vesaire sağlı sollu her tarafta yer alıyor. Ama mesela dün gece şuradaki Zokos ya da Lokos isimli mekan, bakın şimdi kapatmış. Yaklaşık 1 saat 2 saat önceye kadar açıktı. Sabaha kadar dolu ve bu bölge gençlerle masalar kurulmuş. Sokakta hala geceye devam edenler, sabaha karşılayanlarla birlikte devam ediyordu. Yani hemen bu bölgenin altı çok işlek bir barlar sokağı diyebiliriz. Bütün mekanlar açık ve bütün mekanlar çok kalabalık. Yine birkaç tane yiyecek içecek mekanı var burada. Burada da Hamido kebap varmış. Muhtemelen ismi Abdülhamit, Hamit vesaire. Çok fazla Arapça kullanılıyor burada. Karşı kıyı, hemen karşı kıyı, yani şöyle bakıldığında aslında Fas, Cezayir, eski Magribi topraklar ve Endülüs yöresinde de çok fazla Arap etkisinden dolayı trafik levhalarında bile Arapça kullanılmaya devam ediyor. Bakın bu fener de gece çalışıyor. Harika bir görüntü oluşturuyor. Ben zaten deniz fenerlerine hastayım. Biraz böyle artık süslü, kenarda kalan modern bir durumu olsa da gece çok güzel bir görüntüsü var. Burada bisiklet kiralıyorsunuz. Şehri geziyorsunuz. Böyle noktalar var. Turistik aktiviteler. Sabah burada yürürken incin top atıyordu, deyim yerindeyse. Şimdi bu noktadan sonra bir koy daha oluşuyor. Burada bir marina yapmışlar ve bir koy daha oluşuyor. O koyda da daha dar bir plaj var ama çok keyifli. Şu anda ciddi bir sıcak var. Terliyorsunuz ama şöyle de bir güzellik var. Bu ağaçların altına geldiğinizde serinletici bir etki yaratıyor. Bizim Antalya'dan veya Akdeniz bölgesindeki birçok noktadan farklılığı bence bu. Güneşe çıktığınızda yanıyorsunuz ama ağaçların altında püfür püfür esen bir durum söz konusu. Birçok mekanda oturma noktasında da o yüzden insanlar böyle bahçede, dışarıda oturabiliyor. Marbella'yı şöyle yürüyelim. Ben özellikle kendimi göstermiyorum. Etrafı görün, bir yürüyüşü birlikte yapalım istedim. Burada anlatacak çok şey var ama dediğim gibi bu yazlık bir mekanda etrafı göstermek daha keyifli. Bakın burası da sonradan düzenlenen yerlerden bir tanesi. Bizim Antalya Konyaaltı videosunu izlerseniz, onu da hemen yukarıya ekliyorum ben şimdi. Konyaaltı videosunda da aslında benzer noktaların olduğunu göreceksiniz ama yaşayan şehir çok farklı bir şey.
İşte yaşayan şehir bu. Yani örneğin bizim ülkemizde gelen turistler nasıl otellere kapanıyorsa burada turistlerin hepsi dışarıda. Bakın saat şu anda cumartesi günü saat 10 ve sokaklar böyle kalabalık. Su sporları yapılıyor. Bakın Optimist. Ben de yelkene Optimist'le başlamıştım. O yüzden de çok severim hala. Böyle küçük küçük teknelerin küçük yaştaki yelkenciler tarafından kullanılmasına hala hayranım. İspanya'da birçok kentte bu bayraklar, hani ismini anmayayım ben artık, bizde sıkıntı yaratıyor. Her şehirde dalgalanıyor ve insanlar bu tip şeylerle aslında ilgilenmiyor. Gördüğüm, baktığım, yaşadığım kadarıyla aile yapılarında çok bozulduğunu söyleyemem. İnsanlar özellikle bu bölgede, Endülüs bölgesinde aileleriyle vakit geçiren, sürekli aileleriyle gezen bir görüntü veriyorlar. Çocuklu ailelere bayılıyorum. Endülüs'te belki de çok eski bir gelenek, bilmiyorum ama bizdekine çok benzetiyorum. Aileler hep çocuklarıyla birlikte geziyorlar. Çocuklar 17-18 yaşında vesaire olduklarında bile aileleriyle vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Tabii ki kendi arkadaş grupları var, kendi hayatları var vesaire. Ama aile konusu burada, İspanya'da en azından, bu bölgesinde, Endülüs bölgesinde önem taşıyan olgulardan bir tanesi. Marbella çok ünlü bir tatil yeri. İnanılmaz konserler var. Neredeyse her gün bir ünlü sanatçı geliyor buraya. Eskiler de yeniler de geliyor. Çok fazla gösteri de var. Bakın bu Marbella Festivali ile alakalı bir şey. Geçmiş bitmiş ama bunun dışında uluslararası sanatçıların da geldiği birçok konser, aktivite, etkinlik düzenleniyor. Bakın burası çok ünlü bir mekan. Da Bruno. Mesela burada 28.6'da Robbie Williams geliyormuş. Gerçek mi bu ya? Vay anasını. Bu da çok yukarıdan oldu. İşte bir şey anlatırken böyle zirvesini yaşattırıyorlar. Çok fazla ünlünün tatil için geldiği, özellikle eski yıllarda Hollywood ünlülerin vazgeçemediği noktalardan bir tanesi. Tabii daha sonra nüfus artıp çok fazla insan burayı tercih etmeye başlayınca onlar da daha steril noktalara kaçmışlar ve buralardan uzaklaşmışlar. Ama onlar, özellikle eski Hollywood yıldızları, ilk dönemlerde Marbella'nın ciddi anlamda tadını çıkarmışlar. Şimdi insanlar İspanya'da uyandılar. Böyle geziyorlar, yürüyorlar. Kahvaltılarını ettiler. Kimi kafelerde oturuyor. Böyle hafif kahvaltılarını ediyorlar. Bizdeki gibi uzun kahvaltılar yapmıyorlar. Ağır yemeklerin oluşturduğu kahvaltılar yapmıyorlar. İşte pan con tomate vesaire gibi yedikleri kahvaltılar var ki ben de çok seviyorum. Kahvelerini mutlaka içiyorlar. Ve bu güzel yerde yürüyüp sonrasında da işte bu sahillerde güneşlenmeye, denize girmeye geliyorlar. Abi burada yine muhtemel sahte şeyleri satıyor. Hello. Hola. Çalışan abiler. Tabi bu kadar turist olunca, bu kadar denize girmek isteyen olunca sadece Avrupalı turistler de yok. İspanyol turistler de burayı çok tercih ediyor. Kendi ülkelerinde iç turizm olarak bu bölgeye çok fazla geliyorlar. O yüzden de abi de düşüyordu. Burada ciddi bir de istihdam var. Ben de artık çok yoruldum. Çünkü hem çok fazla geziyorum hem de dün gece neredeyse sabaha kadar oturdum sayılabilir. Erken kalktım, 1 saat, 1,5 saat, hadi 2 saat diyelim ki değil. 2 saatlik bir uykuyla şimdi güneşi yiyince iyice kendimi
Vallahi bıraktım şu anda. Marbella böyle bir yer. Size hem eski kentini hem buradaki denize girilen tatil yöresi olan insanların tatil amaçlı burayı tercih ettikleri noktayı göstermek istedim. Eğer İspanya'ya gelirseniz, İspanya tatili planlıyorsanız sadece İspanya'da göreceğiniz yer Barcelona vesaire değil. Özellikle Malaga'ya inerseniz, ki Türk Hava Yolları uçuyor Malaga'ya. Malaga'ya inerseniz, bu arada pahalı bir fiyata uçuyor. Gidiş dönüşü bence pahalı. Malaga'ya geldikten sonra Marbella-Malaga arası yaklaşık 1 saat sürüyor. Ve burada da buranın tadını çıkartacak birçok aktivite sizin elinizde artık. Ne yapabilirsiniz? Ya burada Airbnb vesaire gibi oluşumlardan yer kiralayabilirsiniz, kalacak yer, veya buradaki gerçekten güzel, ünlü zincir otellerde kalabilirsiniz. Onun dışında bu sahillerde güneşlenip denize girebilirsiniz ki çok keyifli. Şu anda sabah saatlerinde rüzgar vardı, o durmak üzere. Bayağı bir rüzgar vardı. Onun dışında müthiş kafeler, restoranlar var. Gece hayatı çok güzel. Bize göre çok ucuz gece hayatı. Böyle bir bölgede bütün tatil amaçlı gelen insanların ve yerel yaşayan insanların olduğu bir bölgede bize göre, bizle karşılaştığında, hele Bodrum falan gibi yerlerle karşılaştırırsak inanılmaz ucuz. Hani Euro'nun bu seviyede olmasına rağmen, bugün 26-27 galiba Euro, ona rağmen ucuz. Keza bir şeyler içiyorsanız, mekanda içiyorsanız neredeyse market fiyatına ödüyorsunuz. Gideceğiniz mekana da bağlı tabii, ama kalabalık ve gençlerin tercih ettiği mekanlar daha ekonomik oluyor, daha eğlenceli oluyor. Onlara da takılabilirsiniz. Zaten böyle bir yere geliyorsanız elinizdeki Euro'yu 26-27, artık o kur kaçsa, video izlendiğinde bilmiyorum kaç olacak. Ya da siz videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. O dönemde kaç olacağını gerçekten emin değilim, ama yurt dışındaysanız, bir tatile çıkıyorsanız o para birimini, hangi ülkenin para birimi ise önemli değil, kendi para biriminizle çarpmak size tatilinizi zehir ettirecek nedenlerden biri olabilir. Bunu yapmamak lazım. Yapıyor muyuz? Hepimiz yapıyoruz. Ama mecbur kalıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar çarpın, toplayın, bölün. Sonuçta o parayı harcamak zorundasınız. Yola veriyorsunuz. Yolun dışında yemeğe veriyorsunuz. Yatağa veriyorsunuz. Yani odaya veriyorsunuz, kalacak yere. O yüzden yapacak bir şey yok. Tadını çıkarmaya bakın. Burası dediğim gibi Marbella'nın dar olan plajı, ama hem bu tarafta hem de o diğer tarafta çok fazla sayıda plajları var. Güzel taraflardan bir tanesi, oteller her ne kadar sokak önlerini kapatsa da plajlar halka açık. İstediğiniz gibi, isterseniz para vermeden burada bakın, insanların yaptığı gibi havlusuyla vesairesiyle, getirdiğiniz olanaklarınızla, şemsiyenizle burada oluşumu kurabilirsiniz. Kendiniz burada güneşlenebilir, denize girebilirsiniz. İsterseniz de orada hizmet veren, sabit şemsiyesi olan, şezlongu olan, minderi olan yerlerde, kafesi, restoranı olan yerlerde daha keyifli bir deniz günü de geçirebilirsiniz. Bu size ait, ama oteller plajları kapatmamış. Bu nefis bir şey. İspanya'nın her yerinde yaşıyorum bunu. İspanya'yı buradan bu konuda alkışlamak istiyorum. Aslında aynı yasa bizde de var. Sanıyorum yasalarda değil, konu da uygulamada. Marbella'yı çok fazla anlatmayacağım. Gördünüz, neler yapılması gerektiğini gördünüz. Gezilecek yerleri belli, gezilecek yerlerin dışında da keyif geçirecek yerler yine belli. Ben kendime birkaç içecek vesaire almak için markete giriyorum.